Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine çok güzel bir modelle beraberiz. Yaza damgasını vuracak çok güzel modellerimiz var. Onlardan bir tanesini bugün size yine göstermek istiyorum. Evet, pudrayla çıkarttım. Maviyle göstermek istiyorum arkadaşlar. Modelimi şöyle yakından bir göstereyim size. Bakın, çok tatlı duruyor. Yapılması da çok kolay, kullanımı da çok güzel, çok kolay. Evet, böyle ipimiz var, böyle modelimiz var. Evet arkadaşlar, kanalıma abone olmayı unutmayın, videolarımı beğenmeyi unutmayın, bana yorum yapmayı da unutmayın. Hemen başlayalım. Ben mavi ile küçücük bir ilmek attım şişimin üzerine. Sizler de başlayın. Başladım ben hemen. Kenardaki ilk ilmeğimi her zaman olduğu gibi boşaldım. Yanından hemen terslerimi örüyorum. 7 tane yeterli. 3 tane düz örüyorum. Modelimi ilk yerleştirdiğim için. Geride kalan 7 tane ters ilmeğim olduğunu zannediyorum. Sayacağım tekrardan. Ters olarak örüyorum. Şunu belirtmek istiyorum arkadaşlar. İki modelin arasını 11 ilmek yaptım ben. İki modelin arasında, yani şuradan şuraya kadar 11 tane ilmeğimiz var. Siz isterseniz daha az yapabilirsiniz ama 11 taneden aşağıya düşmeyin. Çünkü 11 taneden aşağıya düştüğümüz zaman buradaki sayıyı elde edemezsek bu modeli koyamayız. Ona göre kendiniz ayarlayın. 11 ilmekten aşağıya düşmeyin iki modelin arasını. Evet. 7 tane ördüm tersimi, 3 tane düzümü ördüm. 7 tane tersimi yine ördüm ve modelin arka yüzüne geldim. Hemen arka yüzünden tersi ters, düzü düz olacak şekilde öreceğim. Modelimin lastiğe ilk yerleşimi bu şekilde. 11 tane ters, 3 tane düz olacak şekilde kurulumunu yapacağız. Ama ben bu küçük parçada sadece bir model göstereceğim. Arasının fazlalığını, ilmek sayısını zaten söyledim size. Şimdi 3 tane ilmeğimiz var dedim. Hemen 3 tane ilmeğimizin en sonda olanını, bakın en sonda olanını ikisinin üzerinden geçirdik. Hemen kenarındakini ördüm. Şişin üzerine bir ip doladım. Diğer düz ilmeğimi ördüm. Geride kalan ters ilmeklerimi örüyorum. Lastiğin üzerine yerleştirdiğimiz bütün düz ilmeklerimizi bu şekilde öreceğiz bu sırada. Modelin arka yüzünden ters olanlar arkada düz olabiliyor, ters olanlar düz olabiliyor, düz olanlar ters olabiliyor. Onun için neyi gerektiriyorsa onu örüyoruz. Tersi ters, düzü düz ördük şu anda. Son ilmeklerim arka yüzünden modelimizin ön yüzüne geldik. Hemen kenardaki ilk ilmeğimizi boşalttık. Evet. Yeteri kadar ters ilmeğimi ördüm. Yani siz 11 taneyi baz aldığınız zaman ona göre öreceksiniz. Düz ilmeğimin yanında bir tane ters ilmeğim kalması gerekiyor. Hemen ikisini yer değiştiriyorum. Ters ilmek arkada kalacak şekilde. Sağdaki şişimin üzerinde ikisini birleştirdim. Sol şişimi içine soktum. Şişimi doladım ve ikisini bir arada çıkarttım. Şişin üzerine doladım. Ortadaki tek ilmeğimi düz olacak şekilde ördüm. Şişin üzerine ipimi doladım. Burada ilmek değiştirmeden bu ikisini bir ters bir düz olacak şekilde hemen topladım, aldım. Ters ilmeklerimi örüyorum. Evet, modelimiz oluşmaya başladı. Çok küçücük bir şekilde.
düzlerimi ördüm. Yine terslerime başladım, örüyorum. Düz ilmeklerimi örüp son ilmeğimi de ördükten sonra yine modelimizin ön yüzüne geldik. Ters ilmeklerimiz var kenarda, her zaman olduğu gibi. Bir de model yaparken arkadaşlar, yerleştirirken kenarda dikme payını bırakmayı sakın unutmayın ve bu kesinlikle 3 ilmek olsun. Çünkü bir tanesi kesinlikle gidecek ve şurada modeliniz dikişin içinde kalmasın arkadaşlar. Hangi modeli yaparsanız yapın, kenarda kesinlikle 3 tane dikiş payı olmasına dikkat edin. Evet, ilmeklerimi yer değiştirdim. İkisini bir aldım. Düzlerimi örüyorum. Şişimi doladım. İkisini değiştirmeden bir ters bir düz topladım ve çıkarttım. Böyle açıyoruz modelimizi. Yani ters olan modellerimizi, ilmeklerimizi düz olarak açıyoruz. Buradan sağ tarafa, buradan sol tarafa şekilde yatırıyoruz ve ortada düz ilmeğimizin çoğalmasını sağlıyoruz. Hemen arka yüzüne geldik. Düz ilmeklerimizi örelim. Ters ilmeklerimize geçelim. Aradaki bütün ilmekleri ters örüyoruz. Modelimizin ön yüzüne geldik. Bakın, ilmekleri yer değiştiriyoruz. En kenardaki ilmeklerimizi yer değiştiriyoruz. Düz ilmeğimizle ters ilmeğimiz yer değiştiriyor. Ters ilmeğimiz düz ilmeğimizin yerine geçiyor ve ikisini bir arada çıkartıyoruz. Tek ilmek sahibi oluyoruz. Şişimizin üzerine bir ilmek doladık ve ördük. Doladık, yanındaki düz ördük. Şimdi 3 tane düz ilmeğimiz var. 3 tane düz ilmeğimizi en altta yaptığımız gibi en üstünden geçirip 2 ilmek olarak yaptık. En üstteki, en soldaki ilmeği üçünün üstünden geçiriyoruz ve 2 ilmeğimiz kalıyor. Kenardaki 2 ilmeğimizi düz ördük, şişin üzerine doladık. Yanındaki ilmeği düz olacak şekilde ördük ve düz ördük, şişin üzerine doladık. Kenardaki 2 ilmeğimizi, bir ters bir düz ilmeğimiz var. İkisini bir arada düz olacak şekilde çıkarttık ve diğer ilmeklerimizi ters örüyoruz. Arka yüzündeyiz. Tersi ters, düzü düz olacak şekilde örmeye devam ediyoruz. Modelin ön yüzündeyiz. Ters ilmeklerimizi örelim. Kenardan ilk ilmeğimizi örmeden alıyoruz. İki ilmeğimizi yer değiştirdik. Bakın, tekrar göstereyim burasını. Bir tersimiz, bir düzümüz var. Ters arkada kalacak şekilde şişlerden çıkartıyoruz. İkisini yer değiştiriyoruz. İkisini bir alıyoruz. Şişin üzerine ipimizi doladık ve diğer düzlerimizi örmeye devam ediyoruz. İkisini bir alacağız. Bir ters bir düz ilmeğimizi. Terslerimizi yavaş yavaş eksilmeye başladı. Ortada düz ilmek sahibi olduk. Bakın, hemen şöyle bir görünüm sahibi olduk. Terslerimiz yavaş yavaş bitmeye başladı. V şeklinde açıldı ilmeklerimiz. Bu arada sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 11 tane ilmeğe sahip olduk şu anda. Hemen arka yüzüne geçelim. İlmeklerimizi örmeye devam edelim. Tersi ters,
düzü düz olacak şekilde. Modelimizin ön yüzüne geldik. Kenardaki ilmeğimizi boşaldık. Burada şimdi sadece tersi ters düzü düz öreceğiz arkadaşlar. Ama burada şunu yapacağız. Hemen kenarda düz ilmeğimiz vardı. Artık kenarları açılmayı bırakıyoruz ve buradaki ilmeklerimizi ters öreceğiz. Ta ki ortada 3 tane ilmeğimiz kalana kadar. Geliyoruz. 3 tane ilmeğimiz kaldı. Bu 3 tane ilmeğimiz şöyle aynı burada altta yaptığımız gibi 3 tane ilmeğimizi en kenardakini ikisinin üstünden geçireceğiz. Şişin üzerinden geçirdik ve kenardaki ilk düz ilmeğimizi ördük. Şişin üzerine bir ilmek attık ve kenardakini yine ördük. Hemen ters olan ilmekleri, düz olan ilmeklerimizi ters örüyoruz. 4 tane ilmeğimiz sağda, 4 tane ilmeğimiz solda olacak şekilde ters ördük. Evet, modelimiz oluşmaya başladı. Böyle. Ortada 3 tane düzümüz var bakın. Onu sadece birbiriyle atlattık ve ördük. Hemen modelin arka yüzüne gelelim. Burada ortadaki sadece 3 tane düz ilmeğimiz haricinde geri kalan bütün ilmeklerimizi ters örüyoruz. Tamamen ters olacak. Şimdi 3. sıramızı ördük. Bakın bir sıra beraberinde ördük, bir sıra tersten geldik. Şimdi 3. sırayı ters olacak şekilde ördük. Yapmamız gereken burada şimdi en altta yaptığımız işlemi üst katta tekrarlıyoruz. Bir düzümüz, bir tersimiz var. Hemen ikisini yer değiştiriyoruz. Yer değiştirdikten sonra ikisini bir arada alıyoruz. Şişin üzerine doladık. Ortadaki düzümüzü ördük. Şişin üzerine doladık. Burada yer değiştirmeden hemen kenardaki ilk düzün yanındaki tersle birlikte çıkarttık, ördük. Ve düz örgümüze, ters örgümüze devam ediyoruz. Böylelikle ilk modelimizi bitirdik ve ikincinin kurulumunu yaptık. Bakın çok güzel durdu bence. Evet. Şimdi hemen ikinci modelimizin sıralarını ilerletmeye devam edelim. Düz ilmeklerimizi örüyoruz. Terse çevirdiğimiz ilmeklerimizi örüyoruz. Kenardaki düz ilmeklerimizi örmeye devam edeceğiz. 11 tane yeterli arkadaşlar. Bunu sakın unutmayın. Ama ortadan birazcık daha geniş dursun, daha ben öyle seviyorum diyorsanız kendiniz bilirsiniz ama bence 11 ilmek yeterli iki modelin arasında. Evet, ters olan ilmeklerimizi ördük. Düzle ters olan ilmeğimizi yer değiştiriyoruz. Hemen yer değiştirdik. İkisini bir arada aldık. Şişin üzerine doladık. Düz olan ilmeklerimizi ördük. Şişin üzerine doladık. 2 ilmeği bir arada çıkarttık. Düz olarak düz ördük. İpi önümüze aldık ve geri kalan ilmeklerimizi ters örüyoruz. Modelin arka yüzündeyiz. Burada sadece tersi ters, düzü düz öreceğiz. Başka hiçbir işlem yapmıyoruz.
bütün olay modelimizin ön yüzünde gerçekleşiyor. Yine ön yüzüne geldik. İlmekleri yer değiştiriyoruz. Çünkü açılmaya devam edecek. İkisini bir aldık. Şişin üzerine doladık. Ördük. Ortadaki 3 tane ilmeğimizi saymayı unutmuyoruz. Bakın 3 tane. Şu anda 5 tane orta göbekte düz ilmeğimiz var. Bir tane doladık, bir tane ördük. 3 tane düz ilmek ortada örülmüş durumda. Şimdi üçüncünün en solundaki ilmeği ikisinin üzerinden geçirdik. Kenardaki ilk ilmeğimizi ördük. Şişin üzerine doladık. Diğer ilmeğimizi ördük. Ve yanındaki diğer düzleri örüp şişin üzerine bir tane ilmek attık. Kenardaki 2 tane ilmeği bir arada aldık. Geri kalan ilmeklerimizi ters olacak şekilde örüyoruz. Bu şekilde. Bakın ilk kapatmayı yaptık. Buradan. Gördünüz. Bence çok hoş duruyor. Tekrarladığı zaman da emin olun çok güzel duracak. Zaten tekrarlayan bir model. Hemen devam edelim. İkinci modelimizi de tamamlayalım. Arkada söylemiştim. Tersi ters, düzü düz öreceğiz. Başka hiçbir şey yapmıyoruz. Evet. Şimdi açılımına bakmadan önce ilmeklerimizi kontrol etmek amacıyla saymalıyız. 2, 4, 6, 8, 9 tane. Bir sıra daha açılım yapacağız kenarlara doğru. İlmekleri yer değiştirdik. İkisini bir aldık. Şişin üzerine doladık. Ve düz ilmeklerimizi örmeye devam ediyoruz. Şişin üzerine doladık. Sol tarafa olan açılımı da yapacağız. 2 ilmeği bir arada aldık. Bir ters bir düz olacak şekilde. Geride kalan ters ilmeklerimizi örelim. Evet, bu sırada son açılmayı yaptık. Çünkü 11 tane düz ilmeğe sahip olduk. Ördükten sonra modelimizin ön yüzüne bakalım hemen. Şimdi burada aynı burada yaptığımız gibi ters ilmeklerimizi örüyoruz. Düz olan ilmeklerimizi de tersi çeviriyoruz. Ta ki nereye kadar arkadaşlar? Ortada 3 tane düz ilmeğimiz kalana kadar. Böyle. Biraz önce altta yaptığımızın aynı işlemini yapacağız. Çünkü 3 tane ilmeğimiz var düz. Buradakileri kapatıyorum bakın. Buradakileri de ters ördüm. Ortada 3 tane düz ilmeğimiz var. En soldakini 2 ilmeğin üzerinden geçirdim. Hemen kenardan ilk ilmeği aldım. Düz ördüm. Şişin üzerine ipimi doladım. Diğer ilmeğimi de ördüm. Geri kalan ilmeklerimi de ters öreceğim. Modelimiz bu şekilde ilerliyor arkadaşlar. Kurulumu da çok kolay, yapımı da çok kolay. Eminim sizler de severek yapacaksınız, beğenerek kullanacaksınız. Örgü yelekler de harika duracaktır, emin olun. Örgü ceketler de çok güzel duracaktır. İsterseniz çocuğunuz için, isterseniz kızlarınız için veya gelininiz için, gelinlerinizi de unutmayın lütfen. Gelininiz için mükemmel
örgü modeli bunlar. Evet. İkinci modelimizi de tamamladık. Evet arkadaşlar. Bu şekilde. Bakın. Çok hoş durduğundan eminim ben. Her renkte ayrı güzel gösteriyor. Yapılımı da kurulumu da çok güzel, çok kolay. Hemen diğer rengimi de göstermek istiyorum. Tabii ki renkte çok fark ediyor. İpin kalitesinde çok fark ediyor. Hangi ipte severseniz onu da kullanın. Genellikle örgüyü çok seven bayanlarda alışkın olduğu bir ip vardır. Onu daha çok kullanmayı tercih eder. Benim de kullanmak istediğim birkaç ipim var. Yani kalite olarak kullanmak istediğim birkaç ipim var ve onlardan asla vazgeçemem. Onları tercih ederim. Sizler de hangisini seviyorsanız, hangisinin örülümü kolay geliyorsa onu yapmaya devam edersiniz. Evet, mavi de güzel durdu. Gül kurusunda, pembede, her renkte çok güzel duran bir model. Evet arkadaşlar, bugünlük bu kadar modelimizde. Umarım beğenmişsinizdir. Yapmak istiyorsanız videolarımı izlemeye devam edin. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Videolarımı beğenmeyi unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Görüşmek üzere.